zaman zaman işte büyük, hani daha geniş bir çerçeveden fotoğrafı çekmeye çalışıyorum. Bazen de aslında o küçük ama etkisi büyük olan bazı olaylara değinmeye çalışıyorum. Hepinizin malumu bu ülkede yaşayan, yani özellikle PKK terör örgütü, daha sonra 91'de Irak Savaşı'yla başlayan süreç, ABD'nin bölgeye gelmesi, Orta Doğu'nun karışması, Arap Baharı diye devam eden süreçler bu coğrafyanın çok canını yaktı. Ve birçok kişide birçok anı var. Aslında sıklıkla da bahsettiğim, hepimiz kitap yazmalıyız, anılar yazılmalı, okunmalı dediğimiz olaylar var. Çünkü bu olaylar bir sonraki dönemde başkalarının hata yapmasını veya ilham almasını da sağlıyor. Benim için de böyle özel kitaplar var arkadaşlar. 90, hep anlatırım arkadaşlar bana sorduklarına ne önerirsin? Çok kitap okuyun demişimler. Evet, çok kitap okuyun. Ama bazı kitaplar vardır ki sizin hayatınızın akışını bir anda böyle allak bullak eder. 90'lı yılların başıydı. Bir kursta o dönemin iki önemli özel kuvvet tabur komutanı kursa gelmişti. Ve o kursun içerisinde daha sonra maalesef bir tanesi Ergenekon sürecinin içerisinde çok üzücü olaylara maruz kaldı. Diğeri de yine özel kuvvetler için çok efsane olan komutanlardan bir tanesiydi. Beraber sohbet esnasında, yani eğitimler esnasında bir kitap çıkarttı. Dedi ki benim başucu kitabımdır ve bu başucu kitabı benim hayatımı çok değiştirmiş dedi. Kitap aslında çok eskisini anlatıyordu arkadaşlar. Rusların Kafkaslardan, işte Sarıkamış Harekatı dönemindeki Kafkas harekatlarını anlatan bir kitap. Mehmet Efendi diye, Başımıza Gelenler diye bir kitabı. Allah Allah dedim, yani bu kadar geçmişteki bir kitabın hala başucu kitabı olmuş olmasının ne özelliği var? Merak ettim. Çok da değer verdiğim komutan olduğu için de ilk hafta sonu çıktığımda bulabildiğim, araştırdığım ilk yerden buldum. Ve altını çizerek, kenarlarına notlar düşerek o kitabı okudum arkadaşlar. Ve gördüm ki aslında değişen hiçbir şey yok. Yani evrensel anlamda yapılan yanlışlar, sahadaki yanlışların tamamı aslında bugün de yapılmaya devam ediyor. İşte liyakat sorunundan başlayan, eğitim sorunundan başlayan, adam kayırmadan başlayan, işte ne diyeyim, eğitimsizlikten başlayan bütün süreçler aslında o dönemde de yaşanmış. Yani zaten kitabı yazan bir asker kişi değil, bir katip. Ama çok önemli komutanın yanında özel kalem müdürlüğü gibi özel bir pozisyonda olduğu için de bütün olaylara vakıf olmuş. Ve bu ve uçlanmamış yazmış. O dönemle ilgili çok fazla kitap bulamazsınız. Ben de şimdi oradan nereden nereye geleceksiniz diye merak ediyorsunuz eminim. Geçen günlerde, daha doğrusu bir gün önce Anadolu Ajansı Irak hududunda, Irak'ın dışında, anladığım kadarıyla Irak'ın dışında bir, daha doğrusu Irak topraklarında bir üs bölgesinin görüntülerini yayınladı. Siz de muhtemelen eğer Twitter'a bakmışsanız görmüşsünüzdür. Dağın başında bir yer. Ama dağın başında olmuş olmasına rağmen neredeyse karın içinde, bu arada yaklaşık 1,5-2 metre karın içerisinde bir yerden bahsediyoruz. Muhtemelen İkiyaka bölgesinin herhalde kuzeyinde yer alan bir yerde bulunuyor bu karakol. Ortalamada herhalde 2000'lerin üzerindedir irtifası. Karakolda bütün fiziki şartlar sağlanmış. Yatma, dinlenme, emniyet, işte bulunan unsurların kendini koruması için ekipmanlar dahi her şey full donatılmış bir karakoldan bahsediyoruz. Dağın başında bir karakol. Ve muhtemelen karakola yol da yok. Herhalde ikmali helikopterlerle yapıyorlar. Böyle bir yer düşünün ve böyle bir yerde bu yapılabilmiş. O anda bir anda hemen geçmişe gidiyor aklınız. Ya peki geçmişte neden işte
Aktütün, Dağlıca gibi karakollarda neden yolu olan yerlerdeki bunlar? Neden bunlar bu kadar geciktirildi sorusu aklımıza geliyor. Çünkü işin esası en uzak yer, hiç bulunmadığınız yer, gözden uzak olan yeri eğer muhafaza edebiliyorsanız, orayı ikame edebiliyorsanız aslında görünen yerlerin tamamını da ayakta tutabiliyorsunuz. Ben o yüzden söylüyorum. Bazen eleştireceksiniz ki bir sonraki grup bu hataları yapmasın. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum arkadaşlar. Bu süreçlerin içerisinde yaşanan zaman zaman komutanlarımızın bizden daha büyük abilerimizin hikayelerini dinledik. İşte 1990'lı yıllarda ben de görevde olduğum yıllardaki imkansızları biliyoruz. Ordunun çektiği imkansızları biliyoruz. Ama devletin imkanları o zaman kısıtlıydı. Yani yalnızca benzini biz bulmakta zorluk çekmiyorduk. Veya ödeneklerde büyük sıkıntılar yalnızca biz çekmiyorduk. Yani diğer kurumlarda. Emniyet teşkilatının nasıl ayakta zor kaldığını hepimiz biliyoruz. Araçların nasıl bozulduğunu biliyoruz. Diğer kurumlar da aynı şekildeydi. Yani yatılı okullarda okuyanlar, diğerleri, herkes belli bir zorlukların içerisinde ayakta kalmaya çalışıyordu. Ama unutmayın ki Irak sınırında bir karakolun, Irak sınırında bulunan bir karakolun, en uzak karakolun ve devamlı taciz edilen bir karakolun onarılması, ayağa kaldırılması, gerekirse oraya bir kale yapılması bu ülke için zor olmamalıydı. Ne yapılıp onlar yapılmalıydı. Bir gün Kuzey Irak'ta bir operasyon sonrası geri dönerken normalde belli bir yere kadar çekilecektik. Ama erken dönme emri gelince helikopterlerle dönmesi gereken yerden dönemedik. Ve yiyeceğimiz ve içeceğimiz ona göre olduğu için de kalma ihtimalimiz de yoktu ve yürüyerek dönme kararı alındı. Düşünün, Irak topraklarındaki bulunan yerden irtifa kazanarak yukarı çıkacaksınız ve her irtifadan sonra tekrar ineceksiniz, tekrar çıkacaksınız. Neyse, uzatmayalım. Çok uzun bir yürüyüşle yağmur, çamur, kar, gerçekten inanılmaz bir yürüyüşle geri döndük. Ve döndükten sonra Dağlıca Karakolu'na, o zaman en uçtaki yerlerden bir tanesi oydu ve Dağlıca Karakolu'na geldik. Araçlarımız bizim oradan alacaklar ve geri döneceğiz. Dağlıca Karakolu'na girdik ve Dağlıca Karakolu'nun içerisinde bizi kapıda şeyler karşıladı. İşte askerlerimiz sağ olsunlar çorbalar hazırlamışlar, sıcak çorbalar hazırlamışlar. Kapıda sıcak bir şey vererek içeri girdik. Dağlıca Karakolu mahkumda bir yer. Korumak için de hemen üzerinde bulunan tepelerin muhakkak tutulması gerekiyor. Ve o tepelere o dönemde yol yoktu. Askerler oraya yürüyerek çıkıyorlardı. Yürümekte de sıkıntı yok. Ama ikmallerini katırların üzerine koyarak çıkartmak zorundaydı ve katırlarla çıkılmak zorundaydı. Ve bu zaman zaman bu şekilde yapılmak zorunda. O yüzden de Dağlıca Karakolu'na bir saldırı yapılacaksa önce o tepelere bir saldırı düzenlenirdi. Ve o tepelere çıkış kolay olmadığı için de bölgeye herhangi bir yardımın gitmesi de tırmanma süresiyle eşdeğerdi. Karakolda şehit verilenlerin olayların tamamı işte o koruma müfrezesi dediğimiz müfrezelerin içerisinde yaşanan olaylardan kaynaklanmıştı. Peki şimdiki karakolun durumunu gördünüz mü? Yani görenlerden bir tanesiyim en azından. Karakolun içerisinde tepeye, o katırla gidilen yola bir yol yapılmış. Araçlarla çıkılabiliyor şu anda. Orada bir üst bölgesi inşa edilmiş kendisiyle, imkanlarıyla. Aşağıdaki karakol tamamen yıkılıp her türlü saldırıya karşı dayanabilecek, aylarca ikmal yapmadan ayakta kalabilecek bir noktaya getirilmiş.
imkan ve kabiliyeti arttırılmış. Bölgedeki irtibat unsurları ve harekatı sek ve idare edebilecek olan bütün silah, ekipman, buna SİHA dahil, SİHA'ların kontrolleri dahil, bölgenin gözetlenmesi dahil birçok şey yapılıyor.